Evet arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. İstanbul'da sanatsal olarak ne yapılır? Aslında o kadar çok şey yapılır ki ve bunlardan bir tanesine hep beraber geldik. Şu anda neredeyiz? Hemen Minyatürk'ün yanındaki Van Gogh Işığın İzinden sergisine geldik. Daha doğrusu dijital bir sergi ve Van Gogh'un bütün eserlerini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Aslında çok da bilgim yok çünkü Cahit'in önerisiyle buraya geldik ve birazdan içeriye gireceğiz. Sizin gibi ben de çok merak ediyorum. Nelerle karşılaşacağız? Birçok etkinlik var diye biliyorum. Işıkla birlikte Van Gogh'un eserlerinin bir deneyimini yaşayacağız. Benim en çok merak ettiğim VR'la birlikte neydi o? VR sanal gözlükle Van Gogh'un eserlerinin içerisine giriyormuşsun ve bir de ışıklı bir bölüm var. Orayı çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle siz de merak ediyorsunuzdur. Telefonlarımızın hafızaları biter diye söyleme sayıptır. Meta akıllı gözlüğümü de yanıma aldım. Ozmo yanımda, cep telefonum yanımda. Bakalım hafızalarımızı doldurabilecek miyiz? Bundan sonra da çıkışta güzel bir yemek yemeyi planlıyorum. Siz de benimle bu keyifli anı beraber yaşamak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Tabii ki her zaman söylediğim gibi başlamadan önce kanalıma destek olmak için aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda serginin içerisindeyiz. Burası birkaç bölümden oluşuyor. Şu an girişteki ilk bölümdeyiz. Burada Van Gogh'un en önemli eserlerini sergiliyorlar. Daha doğrusu şu tarafta görmüş olduğunuz LED'de de ışıklı gecelerin bir canlandırmasını yapmışlar ki gerçekten çok güzel, atmosferi de çok güzel ve çok etkileyici bir sahne oluşturmuş. Ben açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Hayran kaldım. Bu küçük yerlerde de puzzle'lar yapmışlar. Van Gogh'un bildiğiniz eserlerin puzzle'larını dijital olarak yapmaya çalışıyorsunuz. Özellikle çocukların ve gençlerin bence çok hoşuna gideceği bir etkinlik ve bu bölümde de şimdi onu da göstereyim size. Burada da kara kalem çalışmalarını görüyorsunuz. Ve hemen bahsettiğim gibi şu masalarda da puzzle'lar var. Etrafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane böyle puzzle var. Ve burada da çok güzel bir görselini koymuşlar. Van Gogh Işığın İzinde. Şimdi diğer bölümlere geçeceğiz. Sonrasında bir VR deneyimi gerçekleştireceğim. VR'la da çalışmaların içine gireceğim ki onu nasıl size aktaracağım bilmiyorum. Burada da bütün tablolarının tek tek koymuşlar ve buradaki sarı noktalara dokunduğunuzda çalışma hakkında size bilgi veriyor. Gerçekten çok güzel. Ve hemen diğer bölüme geçelim. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Gördüğünüz gibi gerçekten bir enteresan. Vay 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 vay. Arkadaş buraya yani anlatamayacağım şu anda. Buraya gelip yaşamanız lazım, öyle söyleyeyim. Çok enteresan. Şimdi hangi bölüme gireceğim? Bu yolu çok beğendim ya. Sen ne diyorsun? Ama esas burası ve diğer taraf var. Şimdi buradan bir görsel şölen var. Ona bir bakalım. Sonra diğer tarafa 4 reyondan oluşuyorduk değil mi burası? Evet. 4 bölümde yapmışlardı. Ama burayı çok beğendim. Burada bence dönüşte birkaç fotoğraf falan çekelim. Ve şimdi içeri giriyorum. İçerideyiz. Gerçekten çok etkileyici. Tavan hariç bütün her tarafa Van Gogh'un çalışmaları yansıtılmış. Zemin de dahil olmak üzere gerçekten etkileyici bir görüntü karşımıza çıkıyor. Hemen böyle köşede oturduğunuzda bütün her tarafı çok rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Etkilenmemek elde değil. Burada Van Gogh'un bütün çalışmalarını kronolojik sırayla yansıtıyorlar.
Yani geldiğinizde özellikle Instagram için çok müthiş videolar çekebilirsiniz, fotoğraflar çekebilirsiniz ki ben de gerçekten çok etkilendim. Çıkmak istemedik açıkçası buradan. Burada da gördüğünüz gibi teker teker yansıtmışlar ve bu geçişler de çok etkileyiciydi. Birden her taraf karanlık, hiçbir şey görmüyorsunuz. Sonrasında böyle efektler ve müzikle birlikte ışıl ışıl bütün tablolar ayaklarınızın altında resmen. Biraz böyle kendimiz de çekelim, kendimiz de gösterelim. Burada da biraz böyle Instagram için bir şeyler çekmek istedim ama gerçekten insan kendini kaptırıyor. Hem ses olarak, müzik olarak çok güzel hem de görsel efektlerle birlikte birleştiğinde ortaya bambaşka bir durum söz konusu oluyor ve etkileniyorsunuz. Özellikle böyle tam ortaya oturup içinde olmak istedim. Her tarafı seyretmek, o anı yaşamak gerçekten keyif verdi. Bu sahne de çok güzel. Birden karanlık ve sonrasında yazılar sanki üstünüzdeymiş gibi. Çok kendinizi içinde hissediyorsunuz, öyle söyleyeyim. Evet, şimdi çıkma zamanı, bayağı bir vakit harcadık burada. Diğer bölümlere geçelim, bakalım başka nelerle karşılaşacağız. Merak ettiğim bir kısım var. Orayı açıkçası sabırsızlanıyorum görmek için. Evet arkadaşlar, sinematik rüyalara giriyoruz. Gerçekten içerisi çok etkileyici ve videoyu 4 dakika falan sürecek zannedersem hiç atlamadan seyredin, siz de etkileneceksiniz. Eğer gelirseniz de zaten buradan bence çıkamayacaksınız.
Arkadaşlar bu sinematik rüyalar bir gerçekten çok etkileyici. 4 dakikalık periyotlar halinde tekrar sunuyorlar. Biz herhalde bir 4-5 kere falan izledik. Gerçekten çok etkileyici. Şimdi VR'a geldik. Bakalım VR'da neler bekliyor. Böyle bir enteresan bir deneyim olacak. Evet arkadaşlar, VR'da Van Gogh'u yaşadık resmen. Tabloların içine girdik. Çok enteresan bir deneyim gerçekleştirdik. Ben bile şaşırdım ve ne oldu? Okey. Evet arkadaşlar, çok enteresan bir VR deneyimi yaşadık. Ben bile şaşırdım. Van Gogh'un portrelerinin içinde dolaştık resmen. Nasıl yapılmış, o günkü şartlarda neyi düşünerek yapmış tablolarını. Bütün hikayesini dinledik. Gerçekten çok güzeldi ve şimdi de bu ışıklı yoldan dışarı doğru çıkıyorum. Cahit'i bulabilirsem. Geldiğinizde muhakkak VR'da alın. Kesinlikle deneyimlemeniz gerekiyor. Ama zamanı. Bu arada benim en favori beğendiğim sinematik rüyalar gerçekten dehşet. Sinematik rüyaları muhakkak deneyimlemenizi tavsiye ediyorum. En çok beğendiklerimden bir tanesi. VR da güzeldi ama hani sinematik ekran daha bir beni cezbetti, öyle söyleyeyim. Bak ne güzel ışıklar parlıyor. Aa, burada da kayak varmış. Biz de kayabilir miyiz acaba? Biz kayabilir miyiz buradan? Baksana ne güzel. Ve çıkış vakti. Ya Van Gogh'un da çantaları varmış burada. Aa, kahve içebiliriz burada. Bir kahve içelim mi? Güzel bir tesis yapmışlar burada. Kahve içesim vardı, kahve de içeyim bari. Hem de alacağım bazı şeyler var. Onlara bir bakayım. Neler alabilirim? Evet, Van Gogh'u bitirdik. Bitirdik derken bayağı bir suyunu çıkardık yani. Etinden, suyundan, her şeyinden faydalandık. Normalde belki de yarım saat süren bir şey. Biz herhalde saat kaç? 3 saattir içerideyiz arkadaşlar. Bir gösterimi 4-5 kere falan izledik. 4-5 kere içinden geçtik resmen. Çok keyifliydi. Şimdi geldik, kahvemizi içiyoruz. Biraz kendimize geldikten sonra telefonlarımızın bütün hafızası doldu. Ne yapacağımızı şaşırdık şu anda. İki Osmon varmış, bir de söyleme sayıptır, Ray-Ban Meta akıllı gözlüğüm var. Onun da 32 GB hafızası sayesinde bayağı bir şeyler çekti. Şimdi de ne yapıyoruz? Biraz kendimize gelip kahvemizi içip sonra doğru güzel bir yemek yemeye, ama nereye gideceğiz belli değil. Çok spontan gelişecek. Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız bir yere ayrılmayın. Daha bitmedi. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kazık. Kazık. Olur. Nereye geldik? Burası neresi? Beşiktaş. Bir kap makarna. Dedik ki bugün değişik bir şey yapalım. Her zaman yaptığımızın dışına çıkalım ve makarna yemeye geldik ki Cahit çok methetti burayı. Ben de ona güvenerek geldim ve ilk siparişimizi verdik. Böyle üstü çıtır tavuklu, kremalı makarna, bir kap. Sen ne diyorsun? Ben mutluyum. Çok güzel. Ben her zaman burayı tercih ediyorum zaten. Sen yemine devam et o zaman. Ben de kendimi Japonya'da gibi hissedip, içinde de bayağı bir şeyler var ha. Üzerinde cips var. Doritos var.
Kırılmış, ezilmiş. Ve şöyle bir şey var. Sipariş veriyorsun. 2 dakika sonra geliyor. Çok güzel. Şimdi yemeğimizi burada yiyelim. Üzerine belki bir kahve ya da tatlı yapar mıyız? Biz makarnamızın keyfine vararken. Bu arada burası Beşiktaş'ta. Gelmek isterseniz tavsiye ederim. Böyle loş ışık bir de. Gerçekten Allah kimseyi aç bırakmasın. Evet arkadaşlar, yemeği yedik, gerçekten güzeldi makarna ve fiyatına göre de porsiyonu iyiydi. Ama yanına bir ekmek verselerdi böyle dibini banıp yemeyi çok isterdim açıkçası. Sen sevmiyorsun herhalde öyle şeyler. Ben seviyorum yani, çok da ekmekçi olmamaya çalışıyorum ama böyle altında onun sosu kalıyor ya, mantar sosu. Ona böyle ekmek bana yenmek, yemek hoşuma gidiyor benim. Yani bir o eksikti ama onun dışında porsiyonu iyiydi. Bir de sadece gazoz, asitli içecekler veriyorlar. Bir ayran koysa o da iyi olurdu yani. Onun dışında bir şey yok. Şimdi gidelim benim çok beğendiğim, ki Cahit'in de çok beğendiği bir kafeye, hem bir şeyler içelim, hem şarjlarımızı dolduralım, hem de belki ufak bir tatlı yeriz. Bence Beşiktaş'ın en güzel kafesi bu arada. Tartışılır diyorsun. Aa, lokma. Şu kiliseye de girmek istiyorum aslında, var ya. Oh, Hüppin Bubble. Oh, kuyruk var. Ve geldik Nero'ya. Tatlı bir şey alsak mı ya? Ben çay alacağım. Bir şey alayım. Ben tatlı bir şey alırım. Resmini beğenmiyorum ki. Umarım oturacak bir yer buluruz. Döndük dolaştık, sonunda kendimize bir yer bulduk. Anladık ki bu saatlerde buraya gelmek gerekiyor. Çünkü bütün herkes burada ve çok gerçekten kalabalık. Ve kendimize şöyle bir şey yaptık. Bir tiramisu. Bu neydi? Böğürtlenli, yaban mersinli, muzlu bilmem ne pastası. Cahit Cavidov kendine çay aldı. Ben de americano. Geldik sonunda, kendimize güzel bir yer bulduk. Zaten buranın ürünlerini ben beğeniyorum. Kahvesini de beğeniyorum ve diğer birçok kahve zincirine göre fiyatı daha uygun. Ve şu anda tiramisu'mu yiyeceğim ki burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi tiramisu. Gelirseniz de tiramisu'yu deneyin. Umarım bizimle güzel vakit geçirmişsinizdir. Her zaman söylediğim gibi aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Hem kanalıma destek olmuş olacaksınız, hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Fikir ve önerilerinizi de yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bu ışık şovu hakkında, Van Gogh hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorum olarak yazarsanız mutlu olurum. Dediğim gibi abone olursanız da tadından yenmez. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu beyaz saçlı şeyin sunumu. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.